Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir poğaça tarifim var. Bu lezzetli ve kolay tarife dilerseniz hemen geçelim. Hamuru için 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık süt, 1 paket instant maya. İyice karıştıralım. Şimdi karıştırıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ. Şimdi Son olarak da bir miktar dereotu ilave edelim ve karıştıralım. Şimdi Malzemeyi karıştırdıktan sonra unu ilave etmeye geçelim. onu Hamuru toparlamaya geçiyorum. Hamurumu toparladım. Toplamda 3,5 su bardağı un ilave ettim. Siz unu ilave ederken kontrollü bir şekilde ilave edin. Unun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Hamuru mayalanmaya çok bırakmayacağım. Toplamda 15 dakika mayalanırsa yeterli olacak. Hamur 15 dakika mayalandıktan sonra tezgaha alıyorum. Tekrar bir şişkinliğini çıkarmak için yoğurup hamuru toparlıyorum. Hamuru toparladıktan sonra 4'e böleceğim. Hamuru 2'ye böldüm. Bir tanesini büyük, bir tanesini de biraz ondan küçük böldüm. Bunu da 2'ye bölüyorum. Aynı şekilde büyük hamuru da 2'ye bölüyorum. Yani 2 tane küçük beze, 2 tane de büyük beze yapacağım. Bezeleri yaptım. 2 tane küçük bezem, 2 tane de büyük bezem var. Küçüklerden de bir tanesine başlıyorum. 2 tane küçük bezeyi tercih etmemdeki sebep kek kalıbı kullanacağım. Kek kalıbının içerisine birazcık yağ koydum ve her tarafını iyice yağlıyorum. Poğaça hamurunu yuvarlak değil, dikdörtgen açmaya çalışıyorum. Çok fazla ince değil, normal bir kalınlıkta olursa yeterli. Şimdi iç malzemesi için 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı süt ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Şimdi poğaçanın içerisine salçayı sürelim. İlk küçük bezemi açtım, salçasını sürdüm, onu kenara aldım. Şimdi ikinci küçük bezeyi aldım ve onu da açtım. Daha sonra üzerine 100 gram kaşar peyniri rendeledim. Üzerine döküyorum. Açmış olduğum ikinci hamuru üzerine kapatıyorum. Hamuru bu şekilde üzerine kapattıktan sonra ince şeritler halinde yarıdan biraz fazla keseceğim. Bütün şeritleri aynı boyda kesmeye dikkat edin. Kesmiş olduğumuz şeritleri elimizle bükelim. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı, eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. bekliyoruz. Bütün şeritleri büktükten sonra yukarı kısımdan içeri doğru rolü şeklinde saralım. Gördüğünüz gibi inanılmaz derecede güzel bir şekil aldı. Şimdi yağlamış olduğum kek kalıbın orta kısmına yerleştiriyorum. Büyük bezelerimi de açıyorum aynı şekilde. Büyük beze ve küçük beze kullanmamdaki maksat kıymetli takipçilerim tabii ki kek kalıbından dolayı. Eğer ki fırın tepsisi kullanacaksanız hepsini eşit şekilde yapabilirsiniz. Aynı şekilde ikinci hamuru da açıyorum. Büyük bezeleri de aynı şekilde açtım ve içerisine şimdi tekrar salçayı sürüyorum. Daha sonra içerisine peyniri serpelim. Açmış olduğum ikinci hamuru da üzerine kapatıyorum. Aynı şekilde şeritleri kesiyorum. Bu poğaçanın hem lezzetini hem şeklini inanın ki sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum. Anne böyle çok da oldu.
Aynı şekilde yukarıdan içeri doğru sarıyorum. Kek kalıbının içerisine yerleştiriyorum. Poğaçayı kek kalıbına yerleştirdikten sonra en az 20 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Poğaçamız mayalandı. 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. pişir. Poğaçamız fırından çıktı. İnanılmaz güzel oldu. Gördüğünüz gibi hem şeklini hem lezzetini çok farklı bir poğaça sizin için yapmaya çalıştım. Şimdi poğaçayı kalıptan çıkarayım. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel oldu. Nefis bir şekilde. Evet. Ben de Bu lezzetli ve güzel tarifi sizler de evinizde deneyebilirsiniz. Emin olun ki sonucunda da çok memnun kalacaksınız. Poğaçanın üzerine bir tane yumurta sarısı sürdüm. Onu videoya almamışım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Üzerine bir tane de yumurta sarısı sürelim. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel oldu. Hem içi yumuşacık, dışı kıtır kıtır. Şimdi bir dilim kesip size iç kısmını da göstermek istiyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi poğaçayı yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir poğaça oldu. Şu şekilde göstereyim. Yumuşacık. Nefis dereotlu poğaçayı sizler de çok beğeneceksiniz. Poğaçaya çok yakıştırıyorum ben. Sizlerle de bu tarifi paylaşmak istedim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.